Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Annemin örgü dünyasından kucak dolusu sevgiler, selamlar. Bugün sizlerle birlikte bu yeni doğan bebek yeleğinin yapılışını yapacağız arkadaşlar. Modelimiz oldukça kolay, güzel bir model. Evet, şöyle ortasına bir bu model koydum arkadaşlar. Yalancı burgu modeli koydum. Hemen şöyle lastiğimi yaptım. 41 ilmekle başladım arkadaşlar. 5 haraşo sırası yaptım. Hemen açılımını da bir görelim yeleğimizin. Yanlardan düğmeli sevgili hanımlar. Hemen şöyle açılımını da yapalım. Tam biten bir model arkadaşlar. Dikişsiz. Güzel bir model. Şöyle arkadaşlar ortaya desenimi koydum. Hemen dediğim gibi 41 ilmekle başladım. Kenarlara 7 haroşa ilmeği koydum. Hemen yaka bölümüne gelince burada haroşa örgü yaptım. Yakamı kestim. Tekrar arkaya başladığım zamanda da kesmiş olduğum ilmekleri tekrar ilave ettim. Ve daha sonra arkadaşlar arkayı hazırladım. Hemen şu yanlarda ilmek artışı yaparaktan yeleğimizin şu kıvrım bölümünü hazırladım. Oldukça kolay ve güzel bir yapılışı var arkadaşlar. Bu kolay bebek yeleğinin nasıl yapıldığını sizler de merak ediyorsanız yeni bebek bekleyen anneler için veya torunlarına bebek yeleği arayan anneler için çok kolay bir model ve 0-6 ay için uygun bir model arkadaşlar. Sizler bunu daha büyük yapmak isterseniz şu ortaya koyduğumuz deseni çoğaltaraktan ilmek sayılarını ayarlayarak çoğaltaraktan istediğiniz yaş grubuna göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Oldukça kolay ve güzel bir model. Şimdi bu desenimizin yapılışına geçelim arkadaşlar. Gerçekten çok kolay ve güzel. Şöyle kollarımızı, arkamızı nasıl yapıyoruz hep birlikte ayarlayalım arkadaşlar. Gerçekten çok kolay ve güzel bir yapılışı var. Duruşu da çok güzel. 0-6 ay için çok uygun arkadaşlar. Yakamızı, arkasını nasıl yapıyoruz hep birlikte yapalım. Evet sevgili hanımlar, şöyle ben BİM'den almış olduğum iplerden değerlendirme yapacağım. Sizler de BİM'den aldıysanız veya evinizde ipleriniz varsa hazırlayabilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi Kit Baby'nin Ören Bayan'ın bir ipi 100 gramlık bir ip sevgili hanımlar ipimiz. İpimizden artacaktır bile çünkü 0-6 ay için bir ip yeterli arkadaşlar. Hemen şöyle desenimize geçelim. Ben şöyle arkadaşlar 41 ilmeğimi attım. 5 sıra haroşamı ördüm. Ve modelimin kurulumuna şimdi geçiyorum. Hep birlikte yapalım inşallah arkadaşlar. Annemin örgü dünyasında sizler bütün işler de istiyorsunuz. Bitmiş işler de istiyorsunuz. Hemen yapalım. 41 ilmeğimiz var arkadaşlar. 5 haroşa sırası yaptık. Hemen şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi hemen yeleğimizin yapılışına başlıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bakın. Burada 7 kenar haroşası yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hemen şuradaki arkadaşlar şu hemen yeleğimizin altındaki şu kenardaki 7 haroşayı şimdi burada koyduk. Şimdi desenime geçiyorum. Hemen sayalım. 2, 4, 6, 7. 2 tane ters ilmek örüyorum. 1, 2. 3 tane düz ilmek. 1, 2, 3. Bakın 2 ters 3 düz. Yine 2 ters 1, 2. 3 düz. 1, 2, 3. 2 ters 1, 2, 3 düz. 1, 2, 3. Evet 2 ters 3 düz olarak devam edeceğiz arkadaşlar. Sonunda 7 ilmek kalıncaya kadar bu modelimizi uygulayacağız. Hemen bakın 3 düzü ördük. 2 ters 3 düz. 1, 2, 3. 2 ters 1, 2, 3 düz. 1, 2, 3, 2 ters. Evet şimdi burada sevgili hanımlar sayalım. 2, 4, 6, 7. Bakın 7 ilmeğimiz kaldı. 7 ilmeğimizi de düz örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
7 kenar ilmeğimizi de ördük. Kenarlarımız hep haroşa örgü olacak arkadaşlar, bu 7 ilmekler. Kenar bantları. Evet, kenar ilmeğimi örmeden aldım tekrar. Yine 7 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Kenardaki 7 düz ilmeğimi ördüm. Şimdi önüme gelen 2 tane düz ilmek var. Bakın 1, 2, 3 tane ters. 1, 2, 3. Evet, 2 ön yüzde 2 ters 3 düz yapmıştık. Bakın arka yüzde de 2 düz 3 ters. 2 düz 3 ters. 1, 2, 3. 2 düz 1, 2, 3 ters. 1, 2, 3. 2 düz 1, 2, 3 ters. 1, 2, 3. Bu şekilde. Şimdi 2 düz 1, 2, 1, 2, 3. Şimdi biz modelimizi ilk defa yeni kurduğumuz için zemin hazırlıyoruz. Modelimiz normalde 4 sırada bir kendini tekrar edecek. Biz yeni başladığımız için şimdi ilk modeli 6 sırada kurmuş olacağız. 3 tersimi ördüm. 2 düz 7, bakın 2 düz, kenardaki 7 haroşamız, yani 7 düz ilmeğimiz. Evet, burada da modelimizin ikinci sırasını tamamlamış olduk. Modelin 3. sırasındayız arkadaşlar. Kenar ilmeğimizi yine 7 haroşamızı örüyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. 1, 2, pardon 3 kenar ilmeğimle 4, 5, 6 ve 7. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi burada 2 tane ters ilmeğim var. Desenimizi kuracağız. 1, 2. 2 ters ilmeğimi yaptım. Şimdi bakın burada 1, 2, 3 tane düz ilmeğim var. Birinci değil, ikinci ilmeği sayacağız arkadaşlar şöyle. Hemen şu şekilde 1, 2, 3. Bakın üçüncüye battım. Ve uzattım. Buradaki 1, 2, 3 düz ilmeğimi örüyorum bakın şimdi. 1, 2, 3. 3 düz ilmeğimi ördüm. Bu batmış olduğum aynı noktadan bir ilmek daha alıyorum bakın. Şu şekilde. Şimdi ara ilmeğim olan 2 tersi yapıyorum. 1, 2. Aradaki 2 ters ilmeğimizi yaptık. Şimdi diğer bir tane daha desen kuralım. 1, 2, 3. Bakın 3 tane düz ilmeğim var. Şöyle açarak göstereyim. 1, 2, hemen şu 3. ilmeğin altından girdim ve uzattım. Burada 1, 2, 3. 3 düz ilmeğimi örüyorum. 1, 2, 3. Bakın. Hemen şu aynı noktadan, aldığım noktadan bir ilmek daha alıp şu şekilde uzatıyorum. Şu şekilde uzatıyorum. Ara ilmeğim olan 2 tersi yapıyorum. 1, 2. Tekrar bakın 2 tersi yaptık. Yine 3 düz ilmeğimiz var. 1, şöyle açarak göstereyim. 1, 2. Hemen şu haroşa örgüsü, yani şurası arkadaşlar. Bir ilmek alıyorum ve uzatıyorum. 1, 2, 3. 3 düz ilmeğimi örüyorum. 1, 2, 3. Tekrar aldığım ilmekten, aynı yerden bir ilmek daha alıp uzatıyoruz. Şu şekilde. 2 tersimi yapıyorum. 1, 2. Tekrar düz ilmekler, bakın 1, 2, 3. Hemen şu şekilde 1, 2. Hemen şu haroşadan ilmeğimizi aldık, uzattık. 3 düzümü örüyorum. 1, 2, 3. Daha sonra tekrar aynı yerden bir ilmek daha alıyorum ve uzatıyorum. Bizim 3 ilmeğimiz, yani 5 ilmek olmuş oluyor arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi aradaki 2 ters ilmeğimi örüyorum. 1, 2. Yine bakın 3 düz ilmeğimiz var. Hemen şöyle açaraktan 1, 2 haroşa örgüden bir ilmek alıyoruz. Hemen şuradan ve uzatıyorum. 3 düz ilmeğimi örüyorum. 1, 2, 3.
Hemen tekrar aynı yerden bakın bir ilmek daha alıyorum. Uzattım. Aradaki 2 ters ilmeğimi yapıyorum. 1, 2. Şimdi burada kenara geldik tekrar arkadaşlar. 7 haroşamızı yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Evet, modelin 3. sırasını yani ilk kurduğumuzda biz 6 sırada kuruyoruz arkadaşlar. Yeni hazırladığımız için modelin desenini, zeminini. Ama bundan sonraki modellerimiz 4 sırada bir kendini tekrar edecek. Sadece bir kereye mahsus ilk modeli 6 sırada kuruyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 7 haroşamı yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Evet bakın 7 haroşamı yaptım. Burada 2 düz. 1, 2. 2 düzümü örüyorum. Aradan aldığımız ilmekler vardı. İpi kendimden taraf alıyorum. Bakın aradan aldığımız ilmekleri örmeden şişim alıyorum. 3 ters. 1, 2, 3. Yine aradan aldığım ilmeği bakın örmeden alıyorum. İpimi ön tarafta 2 düz ilmek örüyorum. Bu modelin yapılışı kanalımda mevcut var arkadaşlar. Kanalımdan da modelin yapılışına bakabilirsiniz. Evet bakın ilmeğimi aradan aldığım ilmeği örmeden alıyorum. 3 ters. 1, 2, 3. Hemen diğer aradan aldığım ilmeği de örmeden aldım. Tekrar ipimi ön tarafa aldım. 2 düz. Daha sonra yine aradan aldığım ilmeği bakın örmeden alıyorum. 3 ters. 1, 2, 3. Aradan aldığım ilmeği örmeden alıyorum. 2 düz. Aradan aldığım ilmeği örmeden alıyorum. 3 ters. 1, 2, 3. Tekrar aradan aldığım ilmeği örmeden alıyorum. 2 düz. Aradan aldığım ilmeği örmeden alıyorum. 3 ters. 1, 2, 3. Yine aradan aldığım ilmeği örmeden aldım. 2 düz. Ve 7 haroşamı tekrar yapıyorum kenardaki. Evet bu şekilde arka sıramızda tamamladık. Bakın şöyle bir görüntümüz oluştu. İnanın batik ipimden de çok güzel olacak arkadaşlar. Noktalı batik ipimizden. Evet kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenardaki 7 haroşamı yapıyorum bakın. Düz örgü olduğu için buraları hızlı geçiyorum arkadaşlar. 2, 4, 6 ve 7. Kenardaki 7 haroşamı ördüm. 2 ters. Hemen burada bakın aradan aldığımız şu örmeden aldığımız ilmekler var. Arkadaşlar yönü çaprazsa şu şekilde bozuksa hemen ne yapıyoruz? Yönünü düzeltiyoruz bakın ilmeğimizin. Arkasındaki ilmekle birlikte ikisini bir topluyoruz. Bu şekilde. Ortadaki ilmeğimi düz örüyorum. Hemen burada da buradaki aradan aldığımız ilmek bakın içeriden dışarı doğru ikisini bir ördüm. Bakın şöyle desenimiz ortaya çıktı. Arada 2 ters ilmek örüyorum. Tekrar bakın ilmeğin yönü çaprazsa düzeltiyoruz. Ama ilmeğimizin yönü doğru bakın. 1. Aradaki düz ilmeği de ördüm. Bakın burada 2 ilmeği birlikte örüyorum. Hemen bunu da içeriden dışarı doğru ördüm. Bakın. 2 ters 1 2. Hemen yine burada ilmeğimizin şöyle bozuk olanların yönünü düzeltiyoruz. Şu şekilde 2 ilmeği birlikte topluyorum. Aradaki bir düzüm örüyorum. Hemen buradaki ilmeğimin bakın yönü ne kadar bozuk. İçeriden dışarı bu şekilde 2 ilmeği bir ördüğüm zaman o da düzgün oluyor. Evet 2 ters. Hemen ilmeğimizin bakın yönünü düzeltiyorum. Şu şekilde 2 ilmeği birlikte topluyorum. Bir düzüm örüyorum. Hemen bu ilmeğimi de içeriden dışarı doğru şu şekilde ördüm. Evet hanımlar bakın. İnanın çok güzel olacak bundan da arkadaşlar. Evet aradaki 2 ters ilmeğimi örüyorum. Yine burada ilmeğimin yönünü düzeltip şu şekilde ikisini bir ördüm. Bir düz. Yine içeriden dışarı 2 ilmeği birlikte ördüm.
2 ters ve kenardaki 7 haroşamı örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Evet, modelimizin hemen 5. sırasında hazırladık. Modelimizin arka sırasındayız ve son sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ters yapıyoruz. Düz yapacağız. Ters yaptım. 7 ilmeğimi düz örüyorum. İki, 4, 6 ve 7. 2 düz. Burada ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz arkadaşlar. 3 ters, 2 düz. Modelimizin son sırası burası. Hemen bakın. 1 2 3 ters, 2 düz. 1 2 2 ters, 3 ters, 2 düz. 3 ters, 1 2 3 2 düz. Yine 3 ters, 1 2 3 2 düz. Hemen burada kenarda 7 haroşamızı yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Evet, modelimizin arka yüzünden de bakın bu şekilde hazırlamış olduk. Şöyle bir görüntümüz oldu. Bakın bir deseni kurmuş olduk. Şimdi modelimiz arkadaşlar, şu ilk yaptığımız 1. 2. sıra sadece hazırlıktı. Sevgili hanımlar. 3. 4. 5. ve 6. sıralar yani. Bundan sonra o sıraların tekrarıyla devam edeceğiz. Yani modelimiz 4 sırada bir kendini tekrar edecek. Hemen şimdi ikinci modelimiz nasıl kuruyoruz onu da göstereyim arkadaşlar. Videomuzu uzatmayalım. Daha sonra ilerletelim. Yaka kısmında tekrar birlikte olacağız. Hemen şöyle kenar haroşalarımı bakın 2, 4, 6, 7 yaptım. 2 tane ters. Şimdi ikinci bir model kuruyoruz arkadaşlar. Bir modelimiz bitti. Bakın 1, 2, 3. 3 tane düz ilmek ördüm. Hemen şöyle yapıyorum bakın. İlmeklerimizi size göstererek yapıyorum. Bakın birinci boşluk, ikinci boşluk ve üçüncü boşluğa. Bir ilmek alıyorum ve uzatıyorum. Buradaki 1, 2, 3. 3 düz ilmeğimi örüyorum. 1, 2, 3. Bakın 3 düz ilmeğimi ördüm. Hemen aynı yerden bakın buradan bir ilmek daha alıp uzatıyorum. Evet 3 ilmeğimiz bakın 5 ilmek oldu. Yine ara ilmeğimiz olan 2 ters örüyorum. Tekrar aynı işlemi diğer modelimizde 1, 2, 3 bakın 3 düz ilmek. Hemen 1, 2 bakın şu üçüncü. Hemen şöyle 1, 2 şu üçüncüye aradan alıyoruz. İlmeğimizi uzattık. Birinci düz ilmek, ikinci düz ilmek, üçüncü düz ilmek. Tekrar aynı aradan bak aynı yerden bir ilmek daha aldım. Aradaki 2 ters ilmeğimi ördüm. Evet ikinci modelimizde bu şekilde kuruyoruz ve burada yaptığımız işlemin aynısını burada yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi sevgili hanımlar bu modelimizi biz hemen tekrar burada göstermek istiyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane yalancı burgu yani yalancı başak ya da siz artık nasıl isimlendiriyorsanız olduğu zaman hemen burada yakamızı yapacağız. Tekrar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Şimdi burayı hazırlayalım arkadaşlar. Hemen bu ön kısmını daha sonra yaka kısmını geçelim. Şimdi kenarlarda 7 tane haroşamızı yapalım. Her iki tarafta da desenimizde 11 tane oluncaya kadar tamamlayalım gelelim. Evet arkadaşlar desenimi 11 tane uyguladım, hazırladım, geldim. Hemen şuradan sayalım bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yani
Şöyle 11 tane 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane desenimizi uyguladıktan sonra burada şimdi 5 sıra düz örgü yapacağız arkadaşlar. Yakamız için. Hemen göstereyim. Bakın şurada desenimizi bitirdikten sonra şu kısım. Şurada 5 sıra haroşa örgü yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi 5 sıra haroşa örgümüzü yapalım. Tüm ilmeklerimizi arkada ve önde düz örerek 5 sıra haroşa örgü yapıyoruz. Modelimizin üzerine de düz örgü yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde önden ve arkadan bu şekilde haroşa örgü yapalım, 5 sıra olsun. Evet arkadaşlar, hemen buradaki 5 sıra haroşamızı hazırladım. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi burada kol ayrımlarını yapacağız. Hemen burada şu görmüş olduğunuz şu kol ayrımlarını yapacağız arkadaşlar. Onu nasıl yapıyoruz? Hemen birlikte yapalım. Böyle 5 sıra 1, 2, 3, 4, 5. 5 sıra haroşanızı ördünüz modelinizden sonra. Şimdi kol ayrımlarını yapalım. 12 burada olacak arkadaşlar ilmek. 17 ortada ilmek keseceğiz. 12 de burada olacak. Hemen şöyle öncelikle 12 ilmeğimizi örelim. Haroşa örgü yapacağız. Kenar ilmeğimi aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Evet, bir omuzunu ayarladım. Şimdi bu şekilde geri dönüyorum. Tekrar birinci ilmeğimi şişime takıyorum. 12 ilmeğimi yine haroşa düz örgü yapıyorum. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, bu şekilde tam hemen göstereyim. Şurada arada 12 tane haroşa örgümüz olacak. Bakın şöyle 2, 4, 6, 8, 10, 12. Şuradaki arada, yani şuradan ve şuradaki ara 12 tane. Bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 tane şuraya yaptıktan sonra arada yakamızı keseceğiz. Sonra diğer yakasını yapacağız. Evet, şimdi buradaki 12 haroşamızı yapalım arkadaşlar. Evet, 12 sıramı tamamladım arkadaşlar. Bakın hemen şurada şöyle sayalım. 2, bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yanlış mı saydım? 12 saymıştım. 1, 2, 3. Buraya ait. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Evet, 12 taneye ayırdık ve ipimi kopardım arkadaşlar. Hemen burada bu 12 taneyi burada yaptıktan sonra 12 haroşa sırasını tekrar ipimi hemen buradaki ilk ilmeğime bağlıyorum. Evet, ilk ilmeğimize bağladık. Şimdi burada arada sevgili hanımlar 17 ilmek keseceğiz. Sıra sonunda burada 12 ilmeğimiz kalacak. Hemen bakın, bu ilk ilmeği alıyorum. Hemen ipimizi arkasına alalım. 2 ilmeği bu şekilde birlikte ördüm. 1. Sonra kestiğim ilmeği tekrar geriye takıp yanındaki ilmekle tekrar örüyorum. Bakın 2 ilmek kestik şimdi. Hemen
takıyorum tekrar. Şişimdeki ilmeğimi diğer şişime tekrar takıp bu şekilde kesim yapıyorum. Şimdi bakın 1 2 3 4 ilmek kestik. Hemen 5 6 7. Evet, bu şekilde 17 ilmek keselim arkadaşlar. Evet, bu arada bakın yakamızı, aradaki 17 ilmeğimizi kestik. Bir tane şişimde var, 11 ilmek de burada var bakın. Şimdi buradaki yaptığımız işlemi burada yapacağız. Yine 12 sıra haroşa örgü sırası. Aynı şekilde 12 sıra haroşa örgü sırası yapacağız. Daha sonra arkaya dönmek için artık arka ilmeklerimizi tekrar oluşturacağız arkadaşlar. İp koparmadan yapabileceğiniz harika bir bebek yeleği olacak arkadaşlar. Evet, diğer tarafını da yaptım arkadaşlar. Hemen orayı da şöyle bir göstereyim. Bakın. Şöyle bakın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. 12 sıra haroşa örgü sırasında yaptım. Şimdi yeleğimizin hemen şuradaki, bu modelimi 3,5 numarayla ördüm arkadaşlar. Bunu 4 numarayla örüyorum. Biraz daha büyük oluyor. Evet, şimdi şu kısmı yaptık. Şimdi bizim yapacak olduğumuz kısım sevgili hanımlar, hemen bu bebek yeleğimizin şu arka kısmını, şu bölümünü yapacağız. Şimdi burada 17 ilmek kesmiştik. Ben şöyle göstereyim. Bu yakada 17 ilmek kesmiştik. Burada da şimdi 17 ilmek tekrar arttıracağız. Yani burada, şurada göstereyim, 17 ilmek kestik. Şimdi şurada da 17 ilmek arttırıyoruz. Hemen yapalım. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tekrar sayalım. 2 4 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ve 17. Evet, şimdi bu yakadaki ilmeklerimizi tekrar yaptık. Şimdi artık şu ilmeğimiz burada kalsın. Daha sonra sıkıştırıp keseceğiz arkadaşlar onu. Uzayan ipimizi. Şimdi burada düz olarak devam ediyorum. Bakın, düz olarak devam ediyorum. Evet, bakın şöyle yaptık arkadaşlar. Bütün bir yeleğimiz olacak. Kesintisiz. Burada artık 5 sıra şu gösterdiğim bölüm arkadaşlar. Şu gösterdiğim bölüm 5 haroşa sırası oluncaya kadar burayı da öreceğiz arkadaşlar. 5 haroşa sırası oluncaya kadar. Daha sonra yeleğimizin, hemen onu da göstereyim, zaman videoyu uzatmayalım. Bu 5 haroşa sırasını yaptıktan sonra kenarda 7 tane haroşa ilmek sayısı koyacağız. Ortada önden düz, arkadan ters yapacağız arkadaşlar. Bunu da buraya kadar, hemen şuraya kadar, şu 5 tane yakadaki 5 haroşayı yaptıktan sonra, bittikten sonra buradan sayacağız. 12 ilmek oluncaya kadar arkadaşlar, bu arada 12 haroşa sırası oluncaya kadar tekrar düz örüp burada hemen şuradaki artışımızı yapacağız arkadaşlar. Evet, şimdi ben yakamı ayarlayacağım. Arkada size gösterdiğim gibi arkadaşlar, bu kenar haroşamı 7, ortadaki ilmeklerimi düz yapacağım. Diğer kenardaki haroşalarımı da 7 ilmek yapıp bu koltuk kesimine kadar, hemen şurada bu ilmekleri nasıl arttırıyoruz burayı da göstereceğim. Tekrar buraya kadar yapacağım. Yalnız bu yakadan 5 haroşa sırasını yaptıktan sonra şuradan itibaren bakın. Şu haroşanın çizgi olarak düşünün. Şuradan itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bakın.
12 haroşa sırası oluncaya kadar ortası düz, kenarları haroşa olarak öreceğiz. Daha sonra burada kenarda tekrar ilmek artışımız olacak. Onu da birlikte yapacağız. Evet hanımlar. Şimdi ben sıramı tamamlayıp, dediğim yerleri tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, size söylemiş olduğum hemen şurada kestiğimiz ilmekleri burada yaptıktan sonra 5 sıra, bakın burada haroşamı ördüm. 1 2 3 4 5 5 sıra haroşamı ördüm. Kenarlarda dedim 7 haroşa yapacağız, ortaları düz yapacağız dedim. Sonunda da yine 7 haroşa sırası olacak demiştim. Evet, bu şekilde 12 sıra yapalım dedim. Hemen sayıyorum. Bakın, buradaki haroşadan sonra hemen şu 7 ilmeğimizi sayacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 haroşa sırası yaptık. Bu yakadan sonra 5 sıra haroşadan sonra 12 sıra yine burada haroşa örgü yaptım. Ortasını düz ördüm. Şimdi burada sevgili hanımlar, biz 12 ilmek arttıracağız. Hemen şu bölümü yapacağız. Göstermek istiyorum şöyle. Evet, yeleğimizin şu kısmını, yani şu artış düğme bölümlerini ve şu kısmını yapacağız. Şimdi burada 12, bakın buradan itibaren buraya kadar 12 haroşa sırası yaptık. Şimdi burada 12 ilmek arttıracağız. Hemen onu da gösteriyorum. Bakın burada bittikten sonra hemen burada anlattım nasıl yaptığımı. 12 ilmek atıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Evet, 12 ilmeğimizi attık. Şimdi burada bizim 7 tane burada kenarda haroşa ilmeğimiz vardı. 12 de burada oldu. Toplamda 19 tane haroşamız olacak bu kenarda. Yani şu kalınlık haroşa sırası 19 tane arkadaşlar. 19 sıra haroşa örgü yapacağız. Burada 2 sıra haroşa örgü yaptıktan sonra 3. sırasında da düğme deliği açacağız. Hemen şimdi arkadaşlar burada arttırmış olduğum 12 ilmeği haroşa örgülerle tamamlayacağım. 19 tane haroşa örgüm olacak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 sayalım. 2 4 6 8 9 10 11 ve 12. Arttırmış olduğumuz 12 ilmeği düz olarak ördük. 7 tane de burada var, bakın. 12 13 14 14 15 16 17 18 ve 19. Bu 19 tane haroşa olarak devamlı önden düz, arkadan ters öreceğiz bu 19 ilmeği. 2 sıra haroşa örgü yaptıktan sonra da düğme deliği açacağız. Aynı şekilde bu sona geldiğimiz zaman bu 7 tane haroşanın önünden de 12 ilmek arttıracağız. Şimdi aradaki düz ilmeklerimizi örelim. Düz olarak, burada bir değişiklik yok. Düz olarak örüyoruz. Evet, şimdi burada yaptığımız gibi 12 tane ilmek attık. Burada da arkadaşlar 7 haroşayı ördüm. 12 ilmek atıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Evet, atmış olduğum bu 12 ilmeği de sevgili hanımlar haroşa ilmek yapacağım. Yani burada 7 de burada var. 12 burada. 19 tane haroşa ilmek olacak burası. Aradaki düzlerimizi düz, terslerimizi ters öreceğiz. Bu şekilde
Şimdi ben 2 sıra haroşamı yapayım, hazırlayayım arkadaşlar. İlik evi nasıl yapıyorum onu göstereceğim şimdi size. Evet bakın arkadaşlar, 12 ilmeğimizi şöyle 1-2 sıra haroşa ördüm. Hemen diğer tarafta da aynı şekilde 1-2 sıra ördüm. Şimdi burada ilik evleri açacağız. 2 sıradan sonra. İsterseniz 3 haroşa yapıp ondan sonra da ilik evi açabilirsiniz. İsterseniz 2 sıra yapıp yine ilik evi açabilirsiniz arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada 2 tane 2 kenar ilmeğinden sonra 2 tane ilmek ördüm. Burada 2 ilmeğimi birlikte ördüm. Tekrar geriye taktım. 2 ilmeğimi bir tane daha kestim. Yani burada 2 ilmek kestim. İlik evi açtım sevgili hanımlar. Hemen burada yine haroşa örgülerime devam ediyorum. Bu kesmiş olduğum ilmekleri de dönüşte gelirken, ön yüzde gelirken tekrar eski sayısına geri getireceğiz. Şimdi haroşalarımızı örelim. Düzümüzü düz, tersimizi düz örelim. Hemen burada da ilik evimizi açalım arkadaşlar. Evet, şimdi haroşalarımızı yapıyorum. Evet, haroşalarımızı hazırladım. Bakın kenardaki ilik evimiz burası. Hemen burada da düz ortadaki şu düz örgülerimiz var. Şimdi burada ilik evi açacağım yere kadar 5 ilmek kalıncaya kadar öreceğim arkadaşlar. Evet, burada 1 2 3 4 5 sıra sonuna geldim. Bakın burada yaptıktan sonra terslerimizi de ördüm, haroşalarımı da ördüm. Şimdi burada bakın 5 tane ilmeğim var. İlk ikisini birlikte kesiyorum. Yine ilik evi açıyoruz. Kestiğim ilmeği tekrar geriye takıyorum. 2 ilmek daha kesiyorum. Şimdi burada 2 tane ilmek eksilttim. Burada 2 ilmeğim kaldı kenar ilmeğiyle birlikte. 1 2. Evet, bakın burada bakın ilik evinizi açtıktan sonra 3 ilmeğimiz kaldı. Şimdi geriye dönüyorum. Şimdi bu eksilttiğim ilmekleri, kestiğim ilmekleri ön yüzünde tekrar aynı sayısına getireceğim. 1 2. Bakın 1 2 3 ilmeğimiz var. Hemen burada şu şekilde bakın. 1 2 2 ilmek taktım. Yine aynen haroşa örgülerime devam edeceğim arkadaşlar. Buradaki 19 haroşayı yapacağız. Modelimizin bitimine, yani lastik kısmına kadar, bitişteki lastik kısmına kadar yine düğme deliğimiz var öncesinde. Yaptıktan sonra lastik kısmını yapacağız. Çok çok kolay. Hemen şimdi göstereceğim arkadaşlar. Evet, burada haroşalarımız bittikten sonra düz örgülerimizi örüyoruz. Bakın. Bu 2 tane arttırdığım ilmeklerde düz ilmek olacak. 19 haroşayla sevgili hanımlar, ortada düz örgüyle hemen buraya geldiğimizde kesmiş olduğumuz yerde de yine 2 ilmek artışı yapacağız. Buradaki kenardaki haroşalarımız 19 ilmek olacak. Yani sevgili hanımlar, hemen gösteriyorum. Şu arada hemen şöyle sayalım. Düğme deliğinden sonra bakın, bu düğme deliğinden sonra şimdi açtığımız düğme deliği burası. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Bakın 12 tane, 2 düğme deliği arasında 12 tane haroşa sırası var. 12 haroşa sırası yaptıktan sonra burada yaptığımız düğme deliğini burada tekrar yapacağız. Bakın bu şekilde. Daha sonra bunu yaptıktan sonra bakın şöyle bir sıra üzerine gidiyoruz. Düğme deliğini ördükten sonra hemen lastik bölümünü yaparaktan 5 sıra haroşa, 1 2 3 4 5 5 sıra haroşa örgü yapıp yeleğimizi kesiyoruz. Şimdi bundan sonrasını ben tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yeleğimizin arkasında tamamladık. Her aşamasını sizlerle birlikte yaptık. Lastiğini yaptık. Yanları 7 haroşaları koyduk. Ortaya 5 desen koyduk. Yaka ayrımını yaptık. Bakın şöyle kare bir yakamız oluştu. Nasıl kestiğimizi, yine yakayı nasıl arttırdığımızı tek parça halinde örülen yeleğimizde hazırladık. Arkayı yaparken yanlara 7 ilmek koyduk. Ortada düz ilmekler yaptık arkadaşlar.
7 tane yanlarda, 27 tane de ortada düz ilmeğimiz vardı. Hemen arkayı örerken ortasını düz ördük sevgili hanımlar. Dilerseniz burayı da hemen önü yaptığımız gibi aynı deseni burada arkada da uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle kenarda 7 haroşamız varken 12 haroşa daha yaptık. Burada 19 haroşamız oldu. Evet, hemen şu böyle kıvrım yaptığımız bölüm arkadaşlar burası. Burayı da tamamladık. 12 şurada hemen 2 sıra haroşa yaptık arkadaşlar. İlk evi açtık. 12 şöyle 12 haroşa arası yaptık. İkinci düğmemizde yaptık. Daha sonra 5 sırada burada lastik yaparak modelimizi tamamlamış olduk. Evet sevgili hanımlar, gerçekten çok kolay. Bakın arkasının örümü de bu şekilde. Oldukça kolay, güzel. Şöyle tek parça halinde güzel bir yelek oldu. Evet, şimdi yeleğimizin düğmelerini kapatalım. Gerçekten mükemmel bir yelek. Hem bebeklerimize giydirmesi çok kolay, hem de örmesi çok kolay bir yelek sevgili hanımlar, sevgili dostlar. Evet, şöyle evimde bulunan düğmeler de diktim arkadaşlar. Hemen şöyle nazar boncuklu düğme yaptım, renk katsın yeleğimize diye. Evet, gördüğünüz gibi bunu 4 numaralı şişle örmüştüm arkadaşlar. Aynı orta kalınlıkta, mavi ipimizde yaptığımız gibi orta kalınlıkta bir ipti. 4 ile biraz daha böyle salaş, daha rahat durmasını istediğim için de bu şekilde ördüm. Esnek, bakın açılabilen 0-6 ay için harika bir bebek yeleği oldu hanımlar. Gerçekten çok seveceğinizi düşündüğüm, beğeneceğinizi düşündüğüm bir yelek oldu. Bakın, kız çocukları için de erkek çocukları için de rahatlıkla uygulayabileceğiniz harika 2 tane bebek yeleğimiz oldu. Umarım beğenmişsiniz hanımlar. Baştan sona detaylı bir şekilde bu yeleğimizi sizlerle birlikte yaptık. Sizler daha büyüğünü, burada 41 ilmekle başlamıştık biz. Siz ortadaki desen sayısını ayarlayarak bunu daha da yükseltebilirsiniz arkadaşlar. Evet, umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Gerçekten hem şık gördüğünüz gibi hem de çok güzel bir yelek oldu. Evet, inşallah beğendiğinizi düşünüyorum. Şöyle yan yana koymak istiyorum yeleklerimi. Nasıl yapalım? Şöyle yapalım. Gerçekten ikisi de birbirinden güzel, harika bebek yeleklerimiz oldu arkadaşlar. Evet sevgili hanımlar, bir desenimin daha sonuna geldim. Umarım beğenmişsinizdir, hoşunuza gitmiştir. Bakın, şöyle maviyle hazırladığım ayrı bir güzel oldu. Gerçekten bu da çok güzel oldu. Şöyle çocuklarımıza rahat bir şekilde giydirebilirsiniz. 0-6 ay için arkadaşlar bu yeleğimizin yapımı. Bunu da diğeri mavi 3 ile 3,5 örmüştüm. Bunu 4,5 ördüm. Biraz daha salaş oldu bakın. Daha yani siz ipinize göre, kalınlığına göre yeleğinizi ayarlayın diyorum. Gerçekten ikisi de çok güzel olduğunu düşünüyorum. Evet sevgili hanımlar, sevgili dostlar. Yeni videolarda tekrar bir arada olmak üzere. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın diyorum. Yepyeni örgü videolarında tekrar birlikte olmak üzere. Hoşça kalın. Kanalıma bir beğeni, bir yorum atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın diyorum. Hoşça kalın.